Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dremel 4000 el aletinin 65 parçasıyla satışa sunulan kitini tanıtmak istiyorum. Kutudan çıkan sert plastikten yapılmış kaliteli bir taşıma çantasıyla karşımıza çıkıyor. Kutuyu açalım. Dremel 4000'in çeşitli serileri var. 200, 3000, 4000 ve 4200 şeklinde. Benim incelediğim şu anda Dremel 4000 serisi. Bu aletle ne yapabiliyoruz? Bu aletin yardımı ile taşlama, oyma, gravür, kanal açma, kesme, polisaj ve temizleme yapabiliriz. Bu el aletine şimdi kenara koyalım. Diğer parçalarını inceleyelim. Buna tekrar geri dönüş yapacağız. Şimdi bu setle birlikte toplam 4 tane bağlantı göndermişler. Bu bağlantılardan bir tanesi 90 ve 45 derecelik açılarda zımparalama ve taşlama yapılabilen bağlantı aparatı. Şu kenarında bir yaylı bir vidası var. Bunu boşalttıktan sonra içerisinde istediğimiz seviyeye ayarlama yapabileceğimiz iç mili çıkıyor. Bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Tekrar daha sonraki ilerleyen zamanlarda nasıl kullanıldığına dair videoyu tekrar göstereceğim. Bu el aletini daha iyi kontrol etmek için kullanılan detaylı kavrama bağlantı aparatı. El aletini bu şekilde buraya monte ediyoruz. Bunun da takılışını gösteririm birazdan. Doğrusal ve dairesel kesici bağlantı aparatı. Arkadaşlar bunlarla da güzel düzgün hatlara sahip daireler, delikler kesebiliyoruz veya düzgün kenarlı kesimler yapabiliyoruz. Bu da bunun parçası. Burada kesici taşı mevcut. Burada da uç takımı var. Bunları da tek tek birazdan inceleyelim. İçinde başka dördüncü bağlantı aparatı olarak esnek şaft bulunuyor. Arkadaşlar bu şaftı el aletinin ucuna takarak hassas kesimler ve hassas çalışmalar yapabiliyoruz. Kitapçığı var. Dediğim gibi Dremel 200, 3000, 4000 ve 4200 serisi el aletlerini göstermiş. Bunları bir kenara koyalım şimdi. Evet, Dremel el aletini incelemek istiyorum. Güzel bir mavi sert plastikten yapılmış bir
muhafaza kabı var. Bunu istersek buradaki delikler yardımıyla duvara asabiliriz. Ayak altında, el altında kalmaz. Güzel yapmışlar. Kabloyu bu şekilde buraya sabitlemişler. Kablo da oldukça güzel, kalın yapmışlar kabloyu da. Açalım. Bunun üzerine koymuş oldukları bir de penset anahtarı var. Buraya sabitlemişler. Uçları takmakta bize yardımcı olan bir anahtar. Makineyi çıkaralım. Şimdi el aletini inceleyelim. Uçtan geriye doğru incelemek istiyorum. Arkadaşlar, bu uçta bulunan bu mandalin içerisinde bir de penset var. Şuradaki bulunan parça bütünleşik anahtar. Aynı zamanda akıllı bir parça. Bunu buraya sabitleyerek kilitleme mandalına da basarak bu mandalini buradan çıkarabiliyorum. Penset. Mandalini takalım. Bütünleşik anahtarı da takıyorum. Bu açma kapama veya diğer uçları buraya sabitlemek için bu motorun milinin dönmemesini sağlayan mil kilitleme butonu. Buna basarak rahatlıkla uçlarımızı bütünleşik anahtar yardımıyla sabitleyebiliyoruz. Açma kapama anahtarı açık ve kapalı konumlarında. Havalandırma kanalları var üzerlerinde. Burada ve burada. Aynı şekilde ters tarafta da var. Şurası fırça kabı. Bir de değişken hız döner düğmesi. Üzerinde güzel bir kadran yapmışlar. Buradan 5000 devir bölü dakikadan 10.000, 15, 20, 25, 30 ve 35.000 devir bölü dakikaya kadar çeşitli ayarlamalar yapabiliyoruz. Yapacağımız işe göre ya da ucuna taktığımız uçlara göre değişir. Askısı. Çok kaliteli bir görünümü var. Böyle bir hissiyat var. Dokusu falan çok hoş. Burası sert plastik anladığım kadarıyla. Diğer yerleri birazcık daha böyle yumuşak bir plastikten yapılmış ama kesinlikle öyle kırılabilecek ya da zarar görebilecek, çizilebilecek bir yapısı yok. Çok sağlam. Çok sağlam bir yapıda. Şimdi uç takımını inceleyelim. Zımparalama yapacağımız kalın zımpara ve ince zımpara yapabileceğimiz uçlar var. Bunları nasıl kullanıyoruz? Gördüğünüz gibi bir milin üzerine bunları geçirerek uygulama yapabiliyoruz. Bittikçe çıkarıp yenisini takabiliyoruz. Temizleyiciler, polisaj, parlatma
parçaları, kesici uçlar, ince ve kalın taşlama uçları, temizleme fırçası, yumuşak uçlu, polisajla ilgili madde, taşlama için kullanabileceğimiz uç, yine bir taşlama ucu, yuvarlak kesim, zımpara kağıtları, pinsetler. Bu da şaft, esnek şaftı bağladıktan sonra ucuna takmış olduğumuz mandren. Bu uçla bu parlatma yaptığımız polisaj parçalarını buna sabitleyerek çalışıyoruz. Burada yine delme, kanal açma uçları mevcut. Bu da farklı bir uç. Parça üzerinde çeşitli şekiller verebileceğimiz, detaylar verebileceğimiz bir uç. Aynı şekilde küçük olanı. Bu kesmeye yarayan uçları takmamız için mil uçları şu şekilde takıyoruz. Vidasını çıkarıp buraya sabitleyerek kesim yapıyoruz. Şimdi fişe takıp bir deneyelim. Bağlantı elemanlarının takılması ve Dremel el aletinin kullanım alanlarının gösterilmesiyle alakalı videoyu izlemek için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.